Şimdi gelelim araç kiralamaya. Kiralamanın birinci avantajı sıfır alacak olan arkadaşların dikkatine. Lütfen bunu çok iyi dinleyin. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Teksas'ta yaşayan ya da Teksas'ta yaşamayı düşünenler için farklı heyecan verici bir konuyla karşınızdayım. Teksas'ta sıfır araba nasıl alınır? İkinci el araba nasıl alınır? Ya da araba nasıl kiralanır? Bu üçünün avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bunları satın alırken ya da kiralarken nelere dikkat etmeliyiz? Hepimizin bildiği şeyler. Fakat burada araba alırken dikkat etmeniz gereken zamanlar, pazarlıklar veya konular olabilir. Videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü içinde farklı küçük ipuçlarını bulacaksınız ve bu size gerçekten çok büyük bir fark yaratacak araba alırken. Ve aynı zamanda araba alırken bakabileceğiniz 10 farklı internet sitesinde bugün size vermiş olacağım. Hazırsanız harika bir videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları aşağıda beğen butonuna basarak beğenirseniz bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Yorumlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız güzel bir videoya başlayalım. İlk olarak araba satın alma yöntemiyle başlayalım ve sıfır araç satın alma yöntemiyle başlayalım. Bu bildiğiniz gibi çok geleneksel bir yöntem. Fakat burada size verebileceğim Texas bazında, Amerika bazında küçük öneriler var. Arabanızı ne kadara, nasıl, ne şekilde almalısınız gibi. Birincisi bütçeleme ve finanslama. Arabayı satın alırken sadece arabanın fiyatı değil, sonrasında üzerine gelecek olan vergi, sigorta, tescil ve ek belgeler gibi ücretleri karşılayacak şekilde bir bütçe planlayın. Ve genellikle arabanızın aylık ödemesi gelirinizin %15'i kadar olmasını tavsiye ediyorlar Teksas'ta. Yani 1000 lira kazanıyorsan 150 lirasını aylık araba taksidine vermeni tavsiye ediyorlar burada. Ondan daha fazlası seni yorabilir çünkü Amerika bildiğiniz gibi Türkiye'den farklı. Burada ekstra sağlık sigortası veriyorsunuz, başka vergiler veriyorsunuz vesaire vesaire. Bütün vergiler üst üste bindiğinde cebinize pek bir para kalmayabilir. Bu tecrübeniz yoksa benden size bir tavsiye: aylık bütçenizin %15'ini aşmamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Fakat burada ikinci bir konu ise bankalar size kredi ön onayı veriyor. Araba satın almaya gitmeden önce herhangi bir bankadan kredi ön onayı alırsanız bu sizin pazarlık yaparken elinizi güçlendirir. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Araç almaya gidersiniz. Biz mesela araç almaya gittik. Bir peşinat verdik. Geri kalanını bize çok rahat bir şekilde araba satın alacağımız Volkswagen bayisi kredilendirdi. Kendi anlaşmalı olduğu kredi kurumlarından size hızlı bir şekilde kredi de çıkartabiliyor. Faiz fiyatları biraz değişebiliyor. Biz şanslıydık. Güzel bir faiz oranı, düşük bir faiz oranı yakaladık ve bu şekilde yapabilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Gidersiniz oradan çıkarabilirsiniz ya da birikmiş tasarruflarınızdan peşin olarak alabilirsiniz. O sizin kendi tercihinize kalmış. Ben şimdi size araba satın almanın sırlarını vereceğim. Sonra da dezavantajlarını ve avantajlarını bahsedeceğiz. Özellikle Teksas'ta araba satın almak için en doğru zamanlar her yerde aşağı yukarı aynı. Ayın, yılın ve çeyreğin en son anını bekleyin. Bayiler satış hedeflerini yakalamak için burada gerçekten iyi indirimler verebiliyor. Eğer zamandan yana sıkıntınız ve sorununuz yoksa bu şekilde bir plan izleyerek güzel bir indirim alabilirsiniz. Ayrıca işçi bayramı gibi tatillerde de bayilerin güzel indirimleri oluyor. Onları da yakalarsanız, o zamanla denk gelirseniz sizin için güzel bir indirim miktarı olabilir. İkinci dikkat etmeniz gereken konu ise bayilik ücretleri. Belge ücreti gibi ücretlere özellikle dikkat edin. Bazı konularda müzakere edilse de fiyatlarda vesaire bu tarz belge ücretlerini konuşarak kaldırabilirsiniz. Pazarlığınızı güçlü tutun, pazarlık stratejisinizi güçlü oluşturun ve bu tarz indirimleri konuşarak, karşı tarafı ikna ederek yakalayabilirsiniz. Biz tam imza aşamasındaydık. Kayınbiraderim bir aradı, araba 1000-1500 dolar daha aşağı indi. Bakın, bunu abartmıyorum. Kendim tecrübe ettiğim için masada söylüyorum. Bir ücretleri böyle dedi ki tamam, arabayı almayacaklar o zaman dedi eğer bunu indirmezsen dedi ve adam onu takır takır indirdi. Elinizi güçlü tutabiliyorsanız ve sağlam güzel bir kredi notunuz varsa arabayı alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Eğer kredi çıkartamıyorsanız dışarıdan, araba alacağınız yer size zaten kredi çıkarmanız için elinden gelen en büyük kolaylıkları sağlıyor. Buna emin olabilirsiniz. Üçüncü diğer bir konu ise indirim ve teşvikler. Üreticiler nakit indirimleri yapıyor ve düşük faiz finansman gibi teşvikler sunabiliyor size.
öğrenciler, asker ya da sadakat programları oluyor. Bunlara da eğer uygunsanız başvurabiliyorsunuz. Diğer dördüncü bir sır ise onaylı finansman. Bankadan veya kredi birliğinden onaylı bir finansman almak gerçekten sizin pazarlıktaki elinizi güçlü tutabilir. Bunu zaten bahsetmiştim. Ama bu da insanların genelde bilmediği konulardan bir tanesi. Dışarıdan aldığınız bir onay ile gittiğiniz zaman sağlam bir pazarlık yapabiliyorsunuz. Eğer Teksas'ta eski bir arabanız varsa aklınızda bulunsun. Bunu belki buradakiler bile bilmiyordur. Onu sattığınız zaman takasa ekstra eklerseniz ne kadar olursa olsun, çok düşük miktarda da olsa satış vergisinden indirim alabilirsiniz. Araç satın almanın burada avantajı mülkiyet. Kredileri ödedikten sonra araç sizin oluyor. Aracı upgrade edebilirsiniz, parçalarını değiştirebilirsiniz ya da istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Arabanın bütün sahibi ve mülkiyeti size ait oluyor. Özellikle bahsedeceğim diğer konulardaki gibi geçmemeniz gereken bir kilometre sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. İsterseniz bütün Amerika'yı aracınızla turlayabilirsiniz. Aylık ödemesi yok. Bahsetmiştim. Krediler bittikten sonra herhangi bir aylık ödemeye tabi değilsiniz. Satış değeri arabanızı istediğiniz zaman satabilir, takas edebilir veya paranızı geri alabilirsiniz. Araba satın almanın dezavantajları ise yüksek peşinat. Diğer konuşacağımız birazdan kiralama gibi seçeneklere göre biraz daha yüksek peşinat ve aylık kredi ödemeleri oluyor. Aracın değeri doğal olarak zamanla azalıyor. Paranızı geri iade alıyorsunuz fakat bu değeri biraz düştüğü için sizin orada bir kaybınıza sebep oluyor. Bakın bu konu çok önemli. Bu konuya burada dezavantajlarına değinmek istiyorum çünkü birkaç kere bahsetmek istemedim. Garanti sona erdikten sonra masrafları sizin sorumluluğunuzda. Fakat sıfır alacak olan arkadaşların dikkatine lütfen bunu çok iyi dinleyin. Cebinizden 300, 500, 1000, 2000 dolar çıkartmamak için arabanızı büyük derde sokmayın. Amerika'da aracınızın garantisi biterse başınız büyük belada bozulduğu zaman. O yüzden ben yapmadım. Pişman oldum. Kayınbiraderim yeni arabasını değiştirdi, yaptı. Bana durumu anlattı biraz. Ben de bilgilendiğim için size bunu söylemek istiyorum. Araç sıfır satın alırken size ekstra paketler sunuyorlar. Garantisini uzatmak için kilometre bazında, yıl bazında ve çok büyük kilometrelere kadar çıkartıyorlar. Yani 100 bin mile kadar, 150 bin mile kadar örnek veriyorum çok yüksek miktarlara kadar aracınızın garantisini uzatabilirsiniz. Yüksek bir rakam vermiyorlar, uygun bir rakam veriyorlar. Eğer araç satın alıp uzun yıl kullanıp bir daha başka satmak gibi masraflara girmek istemiyorsanız, tek kafa gitmek istiyorsanız size tavsiyem onların önereceği paketlere lütfen kulak verin. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra aracın garantisi bitiyor. Amerika'da aracınızın garantisi bittiğinde bozulmasın. Başınız gerçekten belada demektir. Ödeyeceğiniz miktarların inanamazsınız. İnanamazsınız. Buna çok dikkat edin. Diğer dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de sigorta. Zaten sigortasız burada araba hiçbir yerde süremezsiniz. Ama burada sigortalar karşı tarafı da kapsıyor, kendinizi de kapsıyor. Araba kullanmayı iyi bilen biriyseniz sigorta poliçelerinizi düşük tutabilirsiniz. Ama bir abi, kardeş tavsiyesi, bir arkadaş tavsiyesi, araba kullanmaya yeni başlayan birisiyseniz, oğlunuza, eşinize arabayı teslim ediyorsanız ve araba çok iyi kullanmayı bilmiyorsalar Texas'ta çok hızlı araba sürüyorlar. Zigzag, aradan giriyorlar, üstten çıkıyorlar, alttan giriyorlar. Nereden araç geldiğini bilmiyorsunuz. Hem karşıdaki insanı hem de kendinizi koruma altına almak için araç sigortanızın poliçesini biraz yüksek tutun. 100 dolar daha fazla verin ama bu size on binlerce dolar kar sağlar. Bunları başka yerde duyamazsınız belki. Söylemişlerdir, karıştırmış da olabilirler konuları, bilmiyorum. Fakat ben bunu internette görmediğim için size söylemek istiyorum. Şimdi gelelim araç kiralamaya, yani leasing yöntemine. Leasing yöntemi biraz daha farklı bir yöntem satın almaya göre. Burada dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi araba ve bayi seçimi. Bayileri ziyaret edin. Mevcut kiralama tekliflerini araştırın. Özellikle yeni arabalarda çok daha güzel teklifler oluyor. Kiralama şartlarını kesinlikle pazarlık yapabilirsiniz. Kiralama süresi genellikle 2-3 yıl oluyor. Genelde yılda 10 bin veya 15 bin kilometre bazında size bir sınır koyuyorlar. Oraları geçemiyorsunuz.
Fakat araç bütün sorumluluğu genelde karşı tarafa ait oluyor. Siz aracı sürüyorsunuz, 2-3 yıl sonra teslim ediyorsunuz. Bunun avantajlarını, dezavantajlarını konuşacağız. Kiralama yaparken başlangıç maliyeti oluyor. Biraz peşinat veriyorsunuz. Vergiler ve ücretleri içeren bir paket var. Onu verdikten sonra sadece aracınızın kirasını ödüyorsunuz. Aracınızın kiralaması bittikten sonra 2-3 yıl sonra belirli bir ücret karşılığında, onların size verdiği ücret karşılığında aracı alabiliyorsunuz veya aracı geri iade edebiliyorsunuz. Şimdi avantajların, dezavantajlarını konuşalım. Orada ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Kiralamanın birinci avantajı daha düşük aylık ödemeleri oluyor satın almaya göre. Genellikle kredi ödemelerinden daha düşük bir seviyede oluyor. İkincisi ise bu tamamen kişisel bir tercih. Her 2-3 yılda bir yeni arabaya binebiliyorsunuz. Eğer derseniz ki kardeşim bana hiç sorun yok, ben öderim, sabit bir gelirim var, 2-3 yılda bir de arabamı değiştiririm, bu sizin için çok güzel bir seçenek olabilir. Çok da kilometre yapmıyorum derseniz gayet tıkırında işinizi yürütebilirsiniz. Bu yeni özellikleri upgrade etmeniz anlamına geliyor. Yeni teknolojiyi kullanmanız anlamına geliyor gibi vesaire vesaire. Üçüncüsü ise daha düşük bakım maliyeti oluyor. Çoğu kiralama sözleşmesi büyük anlamda bütün garanti ve bakım masraflarını kaplıyor. Bu yüzden sizin bu konuda herhangi bir sorumluluğunuz olmuyor. Kiralamanın dezavantajlarından bahsedecek olursam mülkiyeti yok. Satın almadaki gibi kredilerinizin ödemesi bittikten sonra aracın sahibi siz olmuyorsunuz. Bu yüzden satamazsınız veya aracınızı değiştiremezsiniz. İkinci dezavantajı kilometre sıkıntısı. Kilometre sınırına uymanız gerekiyor. Aşarsanız bununla ilgili ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ve kira sonu ücretleri, aşırı yıpranma ve kilometre aşma gibi durumlarda sizden ekstra ücret ödemeniz için talepte bulunabiliyorlar. Ve son olarak en büyük dezavantajlarından bir tanesi hoşunuza gitmeyebilir. Sürekli ödeme halindesiniz. Aracınızı eğer sabit bir şekilde düzenli geliriniz yoksa veya sizin ekonomi yaptığınız bir durumdaysanız hiç bitmeyen bir sürekli ödeme yapıyorsunuz. Fakat bu ikisi arasında hangisi daha avantajlı? Satın almada arabayı uzun yıllar kullanmayı planlıyorsanız avantajlı. Kiralama sözleşmelerinde belirlenen kilometrelerle ilgili probleminiz varsa avantajlı. Aracınızı değiştirmek ya da tamamen sahip olmak istiyorsanız avantajlı. Kiralama hangi durumlarda avantajlı? Her birkaç yılda bir yeni arabaya binebilirsiniz. Daha düşük aylık ödemeye, çok daha düşük aylık ödemeye sahip olabilirsiniz. Uzun mesafeler gitmiyor veya kilometre sınırları içinde kalabiliyorsanız bu sizin için gayet avantajlı. Buraya geldiniz, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık bir projeniz var ya da çok uzun süre kalmayı planlamıyorsunuz. Teksas'a taşındınız fakat Teksas'ı görmek istiyorsunuz. Kendinize bir 3 yıl verdiniz. Aracı satın aldınız. Sonra satmak gibi, değer kaybetmek gibi problemlerle uğraşmak istemiyorsanız araç kiralama sizin için çok önemli. Bu uygun olabilir. Eğer kalacağınızı düşünüyorsanız o zaman ekonominize göre, kredinize göre araba alabilir. Eğer arabanızdan çok memnunsanız pazarlık yapabilerek o arabayı da alabilirsiniz. Bunu en sona sakladım. İkinci el araç satın alma. Buraya geldik. Burası çok önemli. İkinci el araç satın alırken size kategori ayıracağım. Bütçenizi belirleyin arkadaşlar. Toplam maliyetinizi iyi hesaplayın. Birinci el araç satın alır gibi burada biraz daha farklı prosedür var. Kayıt ücretlerini, kayıtları, DMV kaydını vesaire satın aldığınız zaman sıfır araç, bayi sizin için her şeyi yapıyor. Anahtarı gelip elinize veriyor. Siz gidiyorsunuz, sigortanızı yaptırıyorsunuz. Sonra plakanız size geri geliyor. Bunların hepsini bayi ödüyor. Fakat siz araç satın alırken ikinci el sadece satış fiyatını değil, vergi, kayıt ücretleri, sigorta, ekstra bütün belgelerin ücretlerini hesaplayarak araç alın. Zaten ikinci el araç alıyorsunuz, ekonomi yapıyorsunuz. Bunları lütfen değerlendirin ve toplam hesaplayarak aracınızı satın alın. Finansman seçenekleri bunda da kesinlikle geçerli. Eğer kendi tasarrufunuzla ikinci el araç alıyorsanız okey. Fakat onun dışında kredi kullanacaksanız kredi merkezlerine gidin. En iyi kredi oranlarına bakın. Eğer kredi notunuz 700 puanın üstündeyse daha düşük kredi yüzdeleri alacaksınız. Eğer kredi notunuz kötüyse daha yüksek
kredi oranları alacaksınız. Buna da şaşırmayın. Burada her şey kredi notuna göre işliyor. Oranlar bayağı değişebiliyor. İkinci bölüm araştırma yapın ve araç bulun. Bunun altını dolduruyorum. Birincisi nereden bakılmalı? Aracı nereden bakacaksınız? Bununla ilgili birazdan en sonunda 10 tane internet sitesi vereceğim. Buralardan bakabilirsiniz. Fakat diğer bir konu ise aracın geçmişiyle alakalı. 10 bin dolarlık aracı 5 bin dolar aldım. Oo, çok iyi indirim. Evet, harika. Ama sonradan bir bakıyorsunuz aracın içinde 10 bin dolarlık maliyet daha var. Aracınızı alırken Carfax ya da AutoCheck gibi hizmetleri kullanarak geçmiş raporu alın. Kaza geçirip geçirmediğini, temiz bir ruhsata sahip olup olmadığını, kaç sahibi olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu tarz internet sitelerinden gidin ve aracın geçmişiyle ilgili detaylı rapor isteyin. Bakın zaten ekonomi yapıyorsunuz. Eğer bu tarz internet sitelerine bakmayıp ya dost güvendik de aldık derseniz yarın öbür gün dost kazığı çok büyük olabilir. Ondan sonra bu raporu aldınız. Bu raporla yetinmeyeceksiniz. Size bir kardeş tavsiyesi, özel bir araç satın alıyorsanız gidin aracınızı bir ekspertize burada kontrol ettirin. Raporu verin. Bu yazanla ekspertizdekini karşılaştırın. Sonra başınız belaya girmesin. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Fiyatta pazarlık edin. Aracınızın piyasa değerini öğrenmek istiyorsanız Kelley Blue Book ve Edmunds.com gibi internet sitelerinden almak istediğiniz aracınızın güncel piyasa değerini araştırıp satan kişiye "Hey dostum, senin derdin ne? Bu aracın değeri bu söylediğinden çok daha yüksek. Aracın fiyatını indir dostum" diyebilirsin. Ona sana "Hey dostum, serbest piyasa" diyebilir. Fakat eğer pazarlığı güç tutabilirsen ve karşıdakinin aracı satmaya ihtiyacı varsa güzel bir indirim yakalayabilirsin. Dördüncü bölüm aracın ruhsatını kesinlikle inceleyin. Ruhsatın temiz olup olmadığına bakın. Üzerinde rehin varsa veya başka problemler varsa aracı kesinlikle araştırın. Ödenmemiş kredisi olmadığını araştırın. Burada biraz daha değişiyor satış işlemleri. Sonradan karşınıza çok sıkıntılı durumlar çıkabiliyor. Aracınızın ruhsatının temiz olup olmadığını kesinlikle kontrol edin. Bir diğeri ise VIN kontrolü. Aracın kimlik numarasını kontrol edin. Aracın şasisinde yazanla ruhsatında yazanın aynı olup olmadığına bakın. Teksas'tasınız, Meksika sınırındasınız. Bunları ya ben biliyorum deyip geçebilirsiniz ama lütfen geçmeyin. Bakın bu videoyu sizin için hazırlıyorum. Sonradan başınız çok ağrır. Ondan sonra Erdem bunu söylemedin demeyin diye ben size bunları bir kardeş, bir dost gibi söylüyorum. Ondan sonra zaten satış sözleşmesini tamamlıyorsunuz. Vergilerinizi ödüyorsunuz. Eğer isterseniz bunlarla ilgili farklı bir video yapabilirim ama eğer vergi dairesine gidip neler yapacağınızı anlatırsam bu video 1 saat olur. Aracı satın aldıktan sonra size söylediğim gibi yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, aracı aldınız, eve gittiniz, sorun yok. Polis sizi çevirirse görecek aracı yeni satın aldığınızı. Hemen ama hemen trafiğe çıkmadan kesinlikle sigorta yaptırın, aracınızı kaydettirin. Plakanızı mutlaka çıkartın. İkinci el araç satın alıyorsanız plakanızı çıkarmak durumundasınız. Burada ikinci el araç almayla ilgili size bir tüyo vereceğim. Bunu yaparsanız biraz daha belki maliyetli olabilir fakat çok garanti altına alabilirsiniz kendinizi. Araç satan bayiler var biliyorsunuz. Volkswagen, Audi, Mercedes, Porsche. Porsche deyip geçmeyin arkadaşlar. Adam burada mesela komşu Porsche gidiyor, araç satın alacak ve kendinde de 2018 model bir Ford var. Ford'u takasta kullanıyor Porsche. Porsche diyor ki ya bu araba tertemiz, hiç kullanmamış. Onu ikinci el garantili araç kapsamında satıyor. Yani bayiler size garantili ikinci el araç verebiliyorlar. Certified Pre-owned diye geçiyor. Bir pre-owned var, ikinci el kullanılmış araçlar var. Bir de bayinin size kendi garantisini verdiği Certified Pre-owned araçlar var. Normalden belki bir tık fazla olabilir. Bunu internet sitelerine giriyorsunuz bayilerin. Orada görebiliyorsunuz. Bir sürü var. Hiç pişman olmazsınız. Bunun avantajı ne? Onu söyleyeyim. Texas'ta limon yasası diye bir şey var. Bunu bilmiyor olabilirsiniz belki. Genellikle yeni araçlar oluyor. Fakat şöyle bir yasa bu. Aklınızda bulunsun. Texas'ta aldığınız araç kusurluysa
Yasa sizi bayilere karşı koruyor. İkinci el araç için herhangi bir koruma olup olmadığını kontrol edin. Fakat özellikle bayi size garanti veriyorsa büyük bir ihtimalle geçerli. Yani aracı aldınız, aracınızda bir sorun çıktı. Limon yasasıyla aracınızı geri verebilir, ücretinizi geri anında alabilirsiniz. Eliniz bu konuda çok güçlü. Başıma geldiği için söylüyorum. Direkt başıma geleni anlatıyorum size. Hiç abartmadan. Sıfır SUV'yi aldım. Anahtar teslimine gittim. Sol arka kapım bayağı böyle küçük, tırnağım kadar bir delik var yani. Delik gözüküyor orada. Ben bu aracı istemiyorum dedim. İstemiyorum. Ve biraz bundan bahsettim. Onlar benim bilmediğimi falan düşürdüler. Ya tamam biz yaparız, ederiz, hemen telafi ederiz vesaire. Ben biraz bu limon yasasından bahsettim. Dedim ki limon yasası gereği hakkımı arayacağım falan dedim. Ve onlar da kendi itibarlarına leke sürmemek için tabii doğal olarak yani güzel bir yer. Kötülemiyorum araba aldığım yeri fakat arada böyle problemler olabiliyor. Yasalar sizi koruyor. Özellikle garantili araç alırsanız söylediğim gibi bu konuda çok büyük bir avantaj sağlamış olursunuz. Gelelim şimdi araçları nereden bakabilirsiniz? Birincisi araçları kendi bayilerinden alabilirsiniz. Şimdi internet sitelerinden bahsedelim. Birincisi cars.com. Autotrader.com ikincisi. Üçüncüsü Carvana.com. Dördüncüsü ise TexasDirectAuto.com. Ben altta size internet sitelerini mutlaka veriyor olacağım. Beşincisi TrueCar.com. Altıncısı CarGurus.com, yedincisi Vroom.com, sekizincisi eBay Motors, bildiğiniz gibi eBay araç da satıyor.com, Facebook Market, çok fazla araç var. Bir diğeri ise Craigslist Texas. Craigslist'e giriyorsunuz, eyaletlere giriyorsunuz. Eyaletlerden şehirlere, şehirlerden mahallelere bile inebiliyorsunuz. CraigslistTexas.com. Bunlar genelde daha özel satıcılar oluyor. Facebook Marketplace'teki gibi. Buralardan araçlarınızı bakabilirsiniz. İkinci el araç bulabilirsiniz. Sosyal güvenlik numaranız yoksa bile araç bulabilirsiniz. Bunu da buradan size söylemiş olayım. Bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Elimden geldiğince size doğruyu, yasalı, güvenliği ve yasaların tarafından haklarınızın korunduğu sistemleri anlatıyorum. Diğer türlü konulara başka arkadaşlar rahatlıkla girebilirler. Hiç sıkıntı yok. Bugün size araç satın almada, kiralamada, ikinci el araçlarda bahsetmek istediğim konuları, sırları sizinle paylaştım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz küçük bir yorum, aklınıza takılan bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlara belirtin. Bu çok istediğiniz bir videoydu. Ben de size bunu hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve zevk almışsınızdır. Haftaya farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok eğlenceli videolarla geliyorum. Oktoberfest geliyor. Texas'ta ne kadar çok Alman var. Alman kasabaları Oktoberfest'i burada nasıl kutluyor? Önümüzdeki haftalarda kanalımda olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.